Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için lezzetine doyamayacağınız, yapımı oldukça kolay olan Gaziantep yöresine ait cevizli köfte tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz köftenin yapımına geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 2 adet patates kullandım. Kabuklarını soymuş olduğum patatesleri küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. İsterseniz patateslerinizi bütün olarak da haşlayabilirsiniz. Fakat böyle yaptığınız zaman zamandan da tasarruf etmiş olursunuz. Doğramış olduğum patateslerin üzerine geçinceye kadar soğuk suyla dolduruyorum. Ocağımıza götürüyoruz, tamamen yumuşayıncaya kadar haşlıyoruz. Yarım su bardağı bütün cevizi alıyorum, küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Bu aşamada rondo kullanmıyoruz, bıçak yardımıyla doğruyoruz. Cevizler irili olduğu zaman ağzımıza gelecek, daha lezzetli ve daha güzel olacak. Doğramış olduğum cevizleri de kenara alıyorum. Bulgurlarımızı yoğuracağımız genişçe bir tepsi alıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı köftelik bulguru koyuyorum. Patateslerimiz yeterince haşlandı. Haşlama suyundan 1 su bardağı alıyorum. Suyumuz hala çok kaynar. Bu suyla bulgurları ıslatacağız. 1 su bardağı patatesleri haşladığımız kaynar suyu bulgurların üzerine döküyoruz. Arada bir de kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Bulgurların hepsinin ıslandığından emin olun. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Bulgurları kaşık yardımıyla yayıyorum. İçerisine süzdürdüğüm patatesleri ekliyorum. Patatesler hala çok kaynar. Kaşıkla karıştırarak ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Daha sonra 20 dakika boyunca bulgurları patateslerle birlikte yoğuruyorum. Bu sayede bulgurları da tamamen pişirmiş oluyoruz. Patateslerin içerisinde kalmamasına özen gösterin. İyice ezildiğinden emin olun. Tarifimde 3 diş sarımsak kullandım. Sarımsakları rendeyle rendeliyorum. Bu aşamada sarımsaklarınızı isterseniz ezebilirsiniz. 1 adet kuru soğanı rendenin ince tarafıyla rendeledim. Acı suyunun çıkması için iyice sıktım ve suyunu tamamen arındırdım. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı acı biber salçasını koyuyorum. Bu malzemeleri de 5 dakika boyunca yoğuruyorum. Bu köfteyi yaptıktan sonra buzdolabınıza kaldırabilirsiniz. Buzdolabında 1 hafta boyunca bozulmadan saklayabilirsiniz. İçerisinde et olmadığı için hiçbir bozulma olmayacaktır. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Malzemeleri güzelce yoğurdum. Bu aşamada bulgurlarımızda da hiçbir dirilik kalmadı. Orta kısmını açarak diğer malzemeleri koyuyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik isotu koyuyorum. İsot bu köftemizin olmazsa olmazı. Daha sonra içerisine 1 su bardağından 2 parmak eksik zeytinyağını koyuyorum.
Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı acı pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tarçını koyuyorum. Bütün baharatlar ve malzemeler birbirine iyice geçinceye kadar yoğuruyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Köftemizin kıvamı oldukça güzel oldu. Aşağı yukarı 30-35 dakika boyunca yoğurdum. Son olarak içerisine doğramış olduğum yarım su bardağı cevizi ekliyorum. Ceviz ve diğer malzemeler birbirine geçinceye kadar yoğuruyorum. Köftemizi toparladık. Üzerini serafireşle kaplıyorum. 15 dakika boyunca bu şekilde dinlendireceğim. Bu şekilde yaparak buzdolabına koyabilirsiniz. Ne zaman ikram edecekseniz o zaman şekil verebilirsiniz. Ben hemen servis edeceğim için sadece 15 dakika dinlendirmek yeterli gelecek. 15 dakikanın sonunda buzdolabından çıkartıyorum. Köftemize artık şeklini vereceğiz. Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak köfte şeklini veriyorum. Çok güzel yoğrulduğu için şekil vermesi de gerçekten kolay oluyor. Köftelerimizin hepsine şekil vererek servis tabağının üzerine koyduk. Etrafına birkaç tane de limon parçası koyuyorum. İster limon sıkarak yiyin, isterseniz sade yiyin, hiç fark etmez. Gerçekten çok lezzetli köfte oldu. Orta kısmına biraz da maydanoz koyuyorum. Bu aşamadan sonra sizler kendi damak zevkinize göre istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bir hafta boyunca buzdolabında hiçbir bozulma yapmadan afiyetle tüketebilirsiniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.